Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere prenses tacı yapımını anlatacağım. Sizlerden gelen istekler üzerine. Hemen yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. 0.40 numara takı teli kullanacağım. Bu numarayı 0.50'ye 0.60'a kadar çıkarabilirsiniz. Çıkarırsanız daha iyi olur. Ben bulamadığım için 0.40 numarayla şimdilik çekim yapacağım. Sizlere göstermek için. İsteyen takipçilerim inci ve beyolu taşıyla karışık olmasını istemişlerdi tacımızın. 0.8 ve 0.6 milimlik iki boyutta incimiz olacak ve 1,5 santime 8 milimlik uzun beyoğlu taşı, metal kasalı boncuk olarak da geçiyor bunlar. Yine 8 milimlik yuvarlak beyoğlu taşı kullanacağım. Bunlar da iki çeşit olacak. Telimizi kesmek için makas kullanacağım. Telim ince olduğu için makas kesiyor ama kalın olursa eğer bir kesecek yardımıyla telinizi koparabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Prenses tacı yapımına başlayabiliriz. İlk olarak telimi şöyle ikiye katladım. İkili kullanacağım. Bunun sebebi taşlarımda şöyle iki tane delik var. Diğer taşlarım da aynı şekilde. O yüzden telimi iki kat kullanacağım. Tek delikten geçirdiğim zaman şöyle bir şey oluyor. Taşım dönüyor. Bakın düzgün durmadığı için telimi iki kat kullanmak zorundayım. Bir de benim telim ince 0.40. Dediğim gibi telinizi biraz kalın alabilirsiniz. Hem de iki kat kullanmış olacağım. Daha sağlam olacak zemini. O yüzden benim de işime geliyor açıkçası. Bu şekilde biraz daha düzgün duruyor arkadaşlar. Şimdi telimize İlk olarak yuvarlak olan beyoğlu taşımı takarak başlıyorum. Şuradan şöyle kıvıracağım. Çıkmasın diye telimi kıvırdım. İncilerle devam edeceğim. 8 milimlik inciler kullanacağım burada. Ve telimin ikisine de takacağım incimi. Çünkü incimde tek delik var. Bakın incimi takarken ikisinden de geçiriyorum. Sadece şu boncukta iki tarafında kullanacağım. 4 tane de 8 milimlik inciden attım. Şimdi tekrar telimi açıyorum. Yuvarlak beyoğlu taşımdan takıyorum. Telin birini bir delikten geçirdim. Diğerini diğer delikten geçireceğim. Bu şekilde takıyorum. Bakın burada bir tane beyoğlu taşı takıyorum. 4 tane 8 milimlik incimden takıyorum. Tekrardan 5. olaraktan beyoğlu taşından takıyorum. Şimdi inci takacağım yine 4 tane mesela. İncimi takarken de ikisinden de geçiriyorum. İncimi taktım 4 tane. Şimdi tekrardan açıyorum. Beyoğlu taşımdan takıyorum. Şöyle yakından da size göstereyim. Bakın arkasında 2 tane delik var arkadaşlar. Bu şekilde takıyorum. Getirdim. Takı teliyle çalışmak biraz zor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu sistemde bir tane beyoğlu taşı, 4 tane inci, bir tane beyoğlu taşı şeklinde 22 tane boncuk takalım. Telimize gelelim. Toplamda 22 tane boncuk taktım. Şöyle sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sonuncusu bu şekilde oldu. Hiç önemli değil. Burada zaten tasarım yapıyoruz. Tasarımda kötü durmadığı sürece hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bu bizim zeminimiz, temelimiz diyebiliriz. O yüzden şurada kullanacağınız takı telinin birazcık kalın olması gerekiyor. Aslına bakarsanız daha önceden de söylediğim gibi. Boncuklarınızın arasından geçiyorsa kontrol edin. Bir tık kalınını kullanabilirsiniz. 0.50, 0.60 gibi. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Aslında bu zemini yaptıkça da takabiliriz ama şimdi karışıklık olmasın diye ben önceden yapmak istedim. Burayı şu şekilde kapatıyorum. Bu teli istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kıvırınca kapatılıyor. Misinadan farklı. Bu zemin üzerinde çalışmaya başlayalım hemen. Şöyle bir miktar tel kopardım yine. Bu teli buraya sabitleyeceğim. Kıvırarak bu işlemi yapabilirsiniz. Bu ucunu sabitledim. Diğer ucunu beyoğlu taşımdan geçirip bir boncuk öne almış olacağım. Beyoğlu taşımın bir tane deliğinden geçirdim. Ve telimi öne alıyorum.
Evet, telimi aldım. Şimdi telime boncuklar takacağım. Boncuklarımı taktım. Şimdi 4 tane 6 milimlik boncuk taktım. 2 tane 8 milimlik taktım. Bir tane de şu uzun olan Beyoğlu taşımdan taktım. Bunu Beyoğlu taşımın şöyle arkasındaki 2 delik var demiştim biliyorsunuz. Bir tanesinden geçirdim. Şimdi diğerlerinden de geçireceğim. Öncelikle şurada telimi bir tık daha şöyle buraya sabitlemek istiyorum arkadaşlar. Çok oynuyor çünkü. Şöyle kıvırarak sabitleyebilirsiniz. Şimdi boncuklarımı taktım. Bu Beyoğlu taşlarıyla çalışmak biraz zor. Gördüğünüz gibi sabit durmuyor. Ben o yüzden 2 deliğini de kullanacağım. Siz de kullanacaksınız mecbur. Yukarıdaki deliğinden de geçireceğim şimdi telimi. Telimi düzleştireyim. Bu telle çalışmak da biraz zor. Sizi zorlayacak. Yukarıdaki delikten de hemen geri geçiriyorum. Bakın yukarıdaki delikten de bu tarafa verdim. Çekiyorum telimi. Telimi çekerken de şuradan arkadaşlar sıkılaştırarak çekiyorum ki bakın yoksa sonra arası açık oluyor. Mecbur çekeceğim. Diğer alttaki delikten geri çıkacağım. Çıkardım. Tekrar çekiyorum. Birkaç tane göstereceğim. Gerisini kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Ben de çok gerçekten zorlanıyorum. Size güzelce anlatıp sahneden çekileceğim. Şurada tel gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu teli şöyle yanlara yapıştırarak o görüntüyü engelleyebilirsiniz. Hep bu şekilde gidecek. Şöyle tersini de çevirip size yakınlaştırıp göstereyim. Şurada şu aşağıdaki delikten bu tarafa geçtim. Oradan yukarı çıkıp yukarıdaki delikten tekrar bu tarafa aldım. Buradan da tekrar öbür tarafa aldığımda bu boncuk bu şekilde sabit duracak arkadaşlar. Şimdi tekrardan boncuk takıp yolumuza devam edeceğiz. Yine 2 tane 8 milimlik 4 tane de 6 milimlik boncuk taktım. Boncuklarımı düzenliyorum. Bir boncuk yan tarafa, normalde şu aradayım biliyorsunuz. Bu telimi bu şekilde sararak sabitliyorum. 1-2 kez sardığınızda yeterli olacaktır. Ve buraya birinci sıramı yapmış oluyorum bakın. Şimdi birkaç kez sardıktan sonra bir boncuk öne alacağım. Bir boncuk öne aldım. Yukarı çıkıyorum. Buraya tekrar boncuk takarak devam ediyorum. Bu kez sadece 4 tane 6 milimlik taktım. Çünkü artık şurada 8 milimliklerden birisini ortak kullanacağım. Yan taraftaki 8 milimlikten takı telimi geçiriyorum. Şu şekilde aldım. Bunu ortak kullanıyorum. Şimdi nerede 6 milimlik, nerede 8 milimlik takacağınızı, hangisini önce hangisini sonra takacağınızı çok rahat hesap edebilirsiniz. O yüzden söylemiyorum. Şimdi tekrardan 8 milimlik ve Beyoğlu taşımın uzun olanından taktım. Şöyle ikili olacak burası arkadaşlar. Beyoğlu taşımın alttaki deliğinden geçirdim takı telimi. Bu taşları da renklerini tabii ki sizler kendiniz ayarlayın. Ben yeşilini aradım, bulamadım. Bir de bu taşlar biraz da pahalı arkadaşlar. Tanesini 5 liradan satıyorlardı. Şunların da tanesini 2 liradan satıyorlardı. Onu da söyleyeyim. Şimdi ikinci deliğe geçeceğiz. Düz durabilmesi için ikinci deliği kullanmak zorundayım. Şöyle sıkılaştırarak devam edelim. Çok fazla fire vermemeye çalışalım. Evet, çektim. Diğer alttaki delikten geri dönüyorum. Geri de döndüm. Şuradakileri el yardımıyla ya da farklı bir şey yardımıyla görünmez hale getirebiliriz. Boncuk takıp devam edelim. Burada artık normal 2 tane 8, 4 tane 6 milimlik takıp devam ediyorum. Dönüşlerde, yukarı dönüşlerde şunları ortak kullanıyoruz biliyorsunuz. Burada bir boncuk atlayarak yine buraya sabitliyorum. Şöyle çevirdiğinizde birkaç kez buraya sabitlenmiş olacak zaten. Aslında benim düşüncem burada şöyle bunların tepelerine de boncuk koyacaktım. Ama boncuk yapıları müsaade etmedi. Bilmiyorum güzel bir tasarım mı değil mi? Herkesin zevki farklıdır. Normalde yapacağım bu şekildeydi ama boncuklar müsaade etmiyor. Durmuyor bu boncuklar yukarıda. O yüzden bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Şimdi ne yapıyorum? Bir boncuk ileri alıyorum takı telimi. Buradan yukarıya doğru devam ediyorum boncuk takarak. Tabii ki 6 milimlikleri taktım. Şunu ortak kullanacağım. Yukarı çıkarken ortak kullanıyoruz.
Şimdi de 8 milimlik ve Beyoğlu taşımı takacağım mesela. 8 milimlik ve taşımı taktım. Ne yapıyorum? Artık öğrendik. Aşağıdaki delikten takmıştım. Yukarıdaki delikten sağlamlaştırmak adına tekrardan geçiyorum. Şurayı sıkı tutmaya çalışıyorum. Çektim. Çevirdim. Aşağıdaki delikten geri dönüyorum. Tekrar boncuk takarak devam edelim. Tabi burada 2 tane 8 milimlik, 4 tane de 6 milimlik takıp şuraya sabitliyorum. Yine bir boncuk sonrasına birkaç kez geçip sabitledim. Burada tekrar bir boncuk öne alıyorum takı telimi. Bir boncuk ileri aldım. Şimdi önümdeki Beyoğlu boncuğu olsaydı Beyoğlu boncuğundan ileri alacaktım. Bu ince olduğu için inciden ileri aldım. Hiç fark etmez. Şunlara denk gelirsek bunlardan da ileri alacağız arkadaşlar. Bunları da normal boncuk muamelesi yapacağız. Boncuk takıp devam ediyorum. 4 tane 6 milimliğimi taktım. Ne yapacağım? Şuradaki 8 milimliği ortak kullanacağım. Yukarı çıkarken ortak kullanıyorum. Artık bir 8 milimlik bir de Beyoğlu taşı takabilirim. Boncuklarımı taktım. Aynı işlem arkadaşlar. Yukarıdaki delikten geri geleceğim. Aşağıdaki delikten geri çıkacağım. Yine aşağıya doğru boncuk takıp devam edeceğim. Şöyle yapalım. Geri kalanını kamera arkası yapalım. Burada şuradaki boncuk aralığına kadar gelelim. Beyoğlu taşının aralığına kadar. Ve bu şekilde bırakalım. Hani aşağıya inmeyin. Bu şekilde bırakın. Geri kalanını yine devamını size ben göstereyim. Eğer takılırsanız da videoyu geri alıp buraların yapılışına bakabilirsiniz. Yukarı çıkarken ne yapıyoruz? Aşağı inerken ne yapıyoruz? Bakıp yapabilirsiniz. Ben de hemen geri kalanını hızlıca kamera arkası yapıp geliyorum. Tacımızın büyük bir kısmını hallettik arkadaşlar. Şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane olacak şekilde hazırladık. Normalde ben bunu şu şekilde kıvıracağım. Böyle yapacağım. Ama açık kullanmak isteyenler için de bir yöntem göstereceğim. Eğer açık kullanmayacaksanız videoyu birkaç dakika ileri alabilirsiniz. Şöyle normal boncuklarımı taktım. 2 tane 8, 4 tane 6 milimlik takıp burada kapatıyorum. Öncelikle burayı bir kapatalım. Şöyle dolayarak kapatabilirsiniz. Daha sonrasında bunu tokaya şöyle ölçüp denk gelecek şekilde tokamıza sabitliyoruz. Birkaç yerden sabitleyeceğiz. Tabii siz daha uygun renkler kullanın arkadaşlar. Şuradan da sabitleyelim. Şöyle tel yardımıyla bu tellerin gözükmemesi için de kurdeleler kullanabilirsiniz. Buralara kurdeleler de takabilirsiniz. Şimdi buradan da sabitledim. Şuralardan da sabitlersem yeterli olacak. Bu şekilde çeşitli yerlerden tokaya sabitleyerek kullanabilirsiniz. Bu telleri de kafaya batmaması için çok güzel gizlemeniz lazım. Benim tavsiyem boncukların arasından geçirip boncukların arasında bırakabilirsiniz. Ve hazır açık kullanmak isteyenler bu şekilde kullanabilirler. Dediğim gibi şunları ya tokayla aynı renk olabilir ya da üzerine bir kurdeleyle kapatabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel. Ben tabii ki kapatacağım. Şuralardan falan da atabilirsiniz. Hatta biraz daha sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ben diğer versiyonuna geçeyim. Diğer versiyonunu yapmak isteyenler için de son çalışmalarımızı yapalım. Tacımızı bitirelim. Açık versiyonundan sonra tacımı yine aynı pozisyona getirdim. Şimdi burada burayı birleştireceğim. Birleştirmek isteyenler için devam ediyorum tekrardan. Şöyle birbirine geçireceğiz arkadaşlar. Birleştirme işlemi bu şekilde. Telleri birbirine şöyle kıvıracağız. Şurayı kapatmadım. Dikkat ederseniz aynı o şekilde duruyor. Birleştirdikten sonra kapatacağım burada. Şöyle yeterli miktar sardım. İkisini de şöyle boncuktan geçireceğim. Bu tarafa aldım. Şuradan da geçireyim biraz. Yeterli sağlamlıkta olduğunu düşünüyorum. Burada kesebilirim. Uçlarını da saklayacağım.
Ve burayı birleştirmeye geldi sıra. Bunu 2 delikten de geçirip sağlamlaştırmıştık. Şimdi kapatalım hemen. Bir tane 8 milimlik taktım. Şu karşıya atlıyorum. Karşıdaki 8 milimliği ortak kullanıp burayı kapatıyorum. Devamında yine 6 milimlik boncuklarımı takacağım. Bakın yine 6 milimliklerimi de taktım. Başka boncuk takmadım. Şuraya sadece 8 milimlik taktım. Bunu ortak kullandım. 6 milimliklerimi de takıp şuradaki aradan tekrardan kapatıyorum. Buradaki arayla kapatacağım. Şöyle telleri biraz düzleştirelim. Birkaç geçiyorum. Birkaç geçtikten sonra şunun deliklerinden yukarıya doğru olanlardan aşağıya doğru olanlardan telinizi geçirebilirsiniz. Telimizi geçirip sağlamlaştırmış olacağız buraları. Şöyle yapalım, video uzamasın. Buradan tekrardan aşağıya verelim. Birkaç da şuradan geçirip telimizi koparalım. Bu video fazla uzamasın. Bunun yapılışı da bitti zaten. Hemen kapanışımızı yapalım. Prenses tacımız hazır. Bunu da şöyle tokamızın şuralarından sabitleyerek buralara da yine kurdeleler takarak, eğer kapatmak istiyorsanız, tel görüntüsü olmasını istiyorsanız bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Şuralara tellerle sabitleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun küçük olanını istemişlerdi. O yüzden küçük olanını yaptım. Büyük olanını da isterseniz şu yaptığımız düzlemi uzatarak büyük olan versiyonunu da elde edebilirsiniz. Şöyle sağını solunu arkasını önünü göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şirin oldu. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Hemen harcadığımız boncuk adetini söyleyeyim. Şu yuvarlak olan taşlardan, Beyoğlu taşlarından 5 adet kullandım. Sivri olan Beyoğlu taşlarından 11 tane kullandım. 8 milimliklerden 50 adet kullandım. 6 milimliklerden 89 adet kullandım. Toplam boncuk sayım 155 adet. Yine de siz elinizde biraz fazla boncuk bulundurun. Ölçülerini de vermek istiyorum. Çapına bir bakalım. 6 santim çapında bir çapı var. Ona göre sizler de boyutunu ayarlayabilirsiniz. Prenses tacı yapılışımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.